Ertesi sabah saat tam 11'de sorgu yargıçlığına başvurarak, gelişini Porfiri Petroviç'e haber vermelerini rica ettiği zaman, Raskolnikov uzunca bir süre kabul edilmeyişine bayağı şaştı. Kendisini çağırmalarına dek aradan en aşağı 10 dakika geçmişti. Oysa kendi tahminine göre, daha o oraya varır varmaz hemen üzerine atılmaları gerekiyordu. Ama işte bekleme salonunda oturuyor. Yanından kendisiyle hiç ilgilenmedikleri anlaşılan bir sürü insan gelip geçiyordu. Bitişik odada birkaç yazıcı bir takım kağıtlarla uğraşıyor. Yazı yazıyordu. Bunların hiçbirinin kafasında Raskolnikov diye bir kavramın olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Tedirgin, kuşkulu bakışlarla çevresine bakınmaya başladı. Bir yerlere sıvışmaması için onu gözetlemekle görevlendirilmiş bir çift gizlenmiş göz. Onu kollayan birileri olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ama böyle birileri yoktu ortalıkta. İşleriyle uğraşan yazıcılardan ve daha başka bir takım adamlar dışında kimseler yoktu ve hiç kimse onunla ilgili değildi. İstediği yere çekip gidebilirdi şu anda. Dünkü adama ilişkin düşüncesi gitgide pekişmeye başladı. Şu yerin altından çıkmışa benzeyen gizemli adam. Şu hayalet. Gerçekten de her şeyi bilmiş. Görmüş olsaydı, acaba kendisine şimdi böyle rahat rahat bekleme olanağını verirler miydi? O bunu kendiliğinden düşünüp de teşrif edinceye kadar. Böyle 11'lere kadar beklerler miydi? Demek oluyor ki, ya adam daha gelip bildiklerini söylememişti ya da o da bir şey bilmiyordu. Hiçbir şey görmemişti. Zaten nasıl görebilirdi ki? Öyleyse, dün olup biten her şey, yine kuşkulu, hasta hayal gücünün yarattığı ve büyüttüğü bir takım hayallerdi. Bu tahmin kafasında, hatta dün en dayanılmaz heyecanlar, umutsuzluklar içinde kıvrandığı bir sırada yer etmeye başlamıştı. Bütün bunları yeniden düşünüp, yeni bir savaşa hazırlandığı şu anda birden titrediğini duydu. Porfiri Petroviç'in, nefret ettiği adamın karşısına çıkmaktan korktuğu için titrediğini düşününce, içinde müthiş bir öfke dalgası kabardı. Bu adamı yeniden görmek, onun için korkunç olan şeylerin en korkuncuydu. Öylesine sınırsız bir biçimde nefret ediyordu ki ondan. Ona karşı nefreti öylesine sonsuzdu ki, nefretinin kendisini ele vereceğinden korkuyordu. Ve nefreti öylesine güçlüydü ki, bir anda titremesine son verdi. İçeri soğuk, küstah bir tavırla girmeye hazırlandı. Olabildiğince susup onu dinlemek, çevresini incelemek için kendine söz verdi. Hiç değilse bu kez şu aşırı sinirliliğini yenmeliydi. Ne olursa olsun başarmalıydı bunu. Tam bu sırada kendisini Porfiri Petroviç'in beklediğini söylediler. Porfiri Petroviç odasında yalnızdı. Ne büyük ne küçük bir odaydı bu. Odada eşya olarak muşamba kaplı bir kanepe. Onun önünde büyükçe bir yazı masası. Köşede bir çalışma masası. Dolap ve birkaç sandalye vardı. Hepsi cilalı, sarı ağaçtan, devlet malı eşyalardı. Dip duvarda, daha doğrusu arkadaki bölmenin üzerinde bir kapı daha vardı. Herhalde, bölmenin ötesinde başka odalar bulunuyordu. Raskolnikov içeri girer girmez Porfiri Petroviç onun girdiği kapıyı kapattı ve böylece içeride. İkisi baş başa kaldılar. Görünüşe bakılırsa Porfiri konuğunu çok neşeli, aydınlık bir yüzle karşılamıştı. Ancak birkaç dakika sonra Raskolnikov bazı belirtilerden onun epey telaşlı olduğunu fark etti. Sanki birden kafasını karıştırmışlar ya da yapmakta olduğu gizli bir iş yarım kalmıştı. Muhterem, bizim buralara da uğrar mıydınız? Dedi Porfiri Petroviç. İki elini birden Raskolnikov'a doğru uzatmıştı. Otur hele babam. Buyurun. Şöyle geçin.
Belki de böyle Tatkort. 42. Muhterem ve baba diye seslenilmesinden hoşlanmamışsınızdır. Lütfen bunu senli benlilik olarak almayın. Şuraya, şu kanepeye buyurun. Raskolnikov gözlerini ondan ayırmadan gösterdiği yere oturdu. Bizim buralar, senli benliliğinden ötürü özür dilemeler. Söylediği şu Fransızca, tatkort ve benzeri. Ve benzeri. Bütün bunlar ilginç belirtilerdi. İki elini birden uzattığı halde, tam zamanında geri çekip, bir elini bile vermedi, diye düşündü Raskolnikov ve kuşku verici buldu bunu. İkisi de birbirini izliyor. Ama bakışları karşılaşır karşılaşmaz, şimşek hızıyla gözlerini başka yana çeviriyorlardı. Size, şu kağıdı getirdim, hani, saat konusunda, işte, doğru mu yazmışım, yoksa yeniden yazmam gerekecek mi? Ne? Kağıt mı? Ha, evet, evet, doğru yazmışsınız. Porfiri Petroviç sanki hemen bir yere gidiyormuş gibi aceleyle söylediği bu sözlerden sonra ancak kağıdı açıp okudu. Sonra yine telaşla, evet, doğru yazmışsınız. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok, dedi ve kağıdı masaya bıraktı. Bir dakika sonra, başka bir konudan söz ederlerken kağıdı koyduğu yerden aldı. Katlayıp kendi çalışma masasının üzerine bıraktı. Sanırım, dün beni resmen sorguya çekmek istediğinizi söylemiştiniz. Şu, öldürülen kadınla ilişkili olarak, diye başladı Raskolnikov. Sonra şimşek hızıyla, şu, sanırımı ne diye ekledim sanki, diye geçirdi kafasından. Hemen ardından da yine şimşek hızıyla, İyi ama sanırımı ekledim diye niçin bu kadar tedirgin oluyorum, diye düşündü. Yalnızca Porfiri ile karşılaşmış olmanın, yalnızca bir çift sözün, iki bakışın kuşkularını böylesine büyütmesini, onu böylesine işkillendirmesini çok tehlikeli buldu. Sinirleri bozulacak, heyecanı artacaktı. Felaket, felaket, yine ağzımdan bir şeyler kaçıracağım. Tırnak işareti. Evet, evet, evet. Hiç merak etmeyin. Zamanımız var. Zamanımız var, diye mırıldandı Porfiri Petroviç. Odanın içinde, yazı masasının önünde bir aşağı bir yukarı amaçsızca dolaşıyor. Bazen pencereye, bazen çalışma masasına, oradan yine yazı masasına doğru koşturuyor. Bazen gözlerini Raskolnikov'un kuşkulu bakışlarından kaçırıyor. Bazen birdenbire durarak delikanlının gözlerinin ta içine bakıyordu. Lastik bir top gibi dört bir yana yuvarlanan, duvarlara, köşelere çarparak hemen geri dönen bu küçücük, toparlacık adamın pek tuhaf bir görünüşü vardı. Konuğuna sigara sunarken, zamanımız var, zamanımız var. Sigara içer misiniz? Diye sürdürdü sözlerini. Sigaranız var mı? Buyurun. Buradan yakın. Biliyor musunuz? Sizi burada kabul ediyorum. Ama benim odam aslında şurada. Şu bölmenin arkasında. Devletin bana verdiği makam odası. Burada geçici olarak bulunuyorum. Biraz onarım yapmak gerekti benim odamda. Şu sıralar bitmek üzere. Beylik oda güzel bir şey. Öyle değil mi? Siz ne dersiniz? Raskolnikov alaycı bir bakışla, ya, güzel bir şey, dedi. Porfiri Petroviç bambaşka bir takım düşüncelere dalmış gibi. Güzel bir şey, güzel bir şey, diye birkaç kez tekrarladı. Sonra birden Raskolnikov'a iyice yaklaşıp gözlerini gözlerine dikerek, evet, çok güzel bir şey, diye bağırdı. Beylik odanın güzel bir şey olduğu gibi aptalca bir sözü tekrarlayıp durması. Şu anda konuğuna dikilen gözlerindeki ciddi, anlamlı, gizemli bakışlarla son derece çelişiyordu. Onun bu durumu, Raskolnikov'un öfkesini büsbütün taşırdı. Alay etmekten ve tedbirsizce meydan okumaktan kendini alamayarak, sanırım,
Bütün sorgu yargıçlarınca uygulanan bir yöntem bu, dedi. Porfiry'nin yüzüne küstahça bakıyor ve küstahlığından sanki keyifleniyordu. Bu yönteme göre sorgu yargıçları söze epey dolambaçlı yollardan anlamsız görünen bir takım konulardan ya da ciddi olmakla birlikte, asıl konuyla ilgisi bulunmayan başka bir takım konulardan söz ederek girerler. Amaçları, deyim yerindeyse, sorguya çekilen kişiyi yüreklendirmek ya da daha doğrusu onun dikkatini dağıtmak. Sonra birdenbire en amansız, en tehlikeli sorularla onu serseme çevirmektir. Öyle değil mi? Sizin meslekte kutsal bir şeymişçesine bağnazlıkla uygulanan bir yöntem bu yanılmıyorsam. Daha neler? Yoksa sizi şu beylik oda sözlerimle şey mi yapacağımı sandınız? Porfiri Petroviç bunları söyledikten sonra gözlerini kırpıştırdı. Yüzünde neşeli, kurnaz bir ışık dolaştı. Alnındaki incecik çizgiler kayboldu. Gözleri süzüldü. Yüzünün çizgileri uzadı ve birden Raskolnikov'un gözlerinin içine bakarak sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Aralıksız, sinirli bir gülüştü bu. Raskolnikov da gülümsemek için kendini zorladı. Porfiri Petroviç onun da güler gibi olduğunu görünce öyle gülmeye başladı ki neredeyse katılacaktı. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Raskolnikov'un duyduğu tiksinti bir anda her türlü çabasını geride bıraktı. Gülmesi bir anda silindi. Kaşlarını çattı ve Porfiri Petroviç'in dinmek bilmeyen ve kasıtlıymış hissi yeren uzun kahkahaları boyunca gözlerini bir an bile ayırmaksızın öfke dolu bakışlarını onun üzerine dikti. İki taraf da ihtiyatsızlık etmişti. Porfiri Petroviç konuğuyla alay etmiş. O bunu nefretle karşılamıştı. Öte yandan yine Porfiri Petroviç konuğunun nefretine hiç aldırış etmemişti. Raskolnikov için önemli bir noktaydı bu. Porfiri Petroviç'in kendisinin deminki sözlerine de hiç aldırış etmediğini anlıyordu. Tuzağa düşmüştü işte. Porfiri'nin bu davranışının onca bilinmeyen bir amacı vardı. Belki de bir şeyler hazırlamıştı ve şimdi, hemen şu anda her şey açığa çıkabilir. Her şey altüst olabilirdi. Hemen konuya girdi. Ayağa kalkıp şapkasını alarak, kararlı, ama oldukça sinirli bir tavırla, Porfiri Petroviç, dedi, dün beni sorguya çekmek istediğinizi söyleyerek buraya gelmemi istemiştiniz. Sorguya çekmek sözlerini özellikle vurgulamıştı. İşte geldim. Soracak bir şeyiniz varsa, buyurun sorun. Yoksa bırakın gideyim. Zamanım yok. Bir sürü işim var. Arabanın altında kalarak ezilen zavallı memurun cenazesinde bulunmak zorundayım. Ki kendisini siz de biliyorsunuz. Raskolnikov sözlerine eklediği son cümleden dolayı sinirlendi. Daha da öfkelenerek sürdürdü sözlerini. Ve bütün bunlardan bıktım artık. Duyuyor musunuz? Çoktan bıktım. Biraz da bu yüzden hasta oldum. Kısacası, hastalıkla ilgili sözlerinin daha da yersiz kaçtığını düşünerek büsbütün bağırmaya başladı. Kısacası ya sorguya çekin beni ya da bırakın gideyim. Sorguya çekecekseniz, bu ancak usulünce olabilir. Başka türlüsüne izin vermem. Böylece, birlikte yapacağımız bir şey bulunmadığına göre, şimdilik hoşça kalın. Aman Tanrım, neler söylüyorsunuz? Ne diye sorguya çekeyim sizi? Porfiri Petroviç bir anda tavrını değiştirmiş. Gülmesini kesmişti. Gıdaklar gibi konuşuyordu. Rica ederim. Telaşlanacak bir şey yok. Yeniden odanın içinde volta atmaya başlamıştı. Arada bir Raskolnikov'un yanına gelerek onu yerine oturtmaya çalışıyordu. Zamanımız var. Zamanımız var. Hem bütün bunlar önemsiz şeyler. Tam tersine, sonunda buraya gelişinize nasıl sevindim. Bilemezsiniz. Sizi bir konuk olarak kabul ediyorum. Şu lanet gülüşüme gelince,
Rica ederim beni bağışlayın Rodion Romanovich. Rodion Romanovich. Doğru söylüyorum değil mi adınızı? Sinirli bir adamım ben. Zekice nüktelerinizle beni güldürdünüz. Bazen bir lastik top gibi hoplaya hoplaya yarım saat kadar güldüğüm olur. Hastalıktır bende gülmek. Vücut yapımı düşünerek. Bu yüzden bir gün ineceğinden bile korkuyorum. Otursanıza. Ne oluyorsunuz böyle? Lütfen oturun. İki gözüm. Yoksa bana darıldığınızı düşüneceğim. Raskolnikov kaşlarını daha da çatmış. Öfkeyle susuyor. Dinliyor ve onu izliyordu. Sonunda, kasketini bırakmadan oturdu. Porfiri Petroviç yine odanın içinde koşturarak ve başlangıçta olduğu gibi konuğuyla göz göze gelmemeye çalışarak, size, huyumu anlamanız için kendimle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Rodion Romanovich, dedi. Biliyorsunuz ben bekarım. Çevrem yoktur. Kimse beni tanımaz. Üstelik işi bitmiş. Tohuma kaçmış bir adamım. Ve bilmem dikkatinizi çekti mi Rodion Romanovich. Bizde, yani Rusya'da, özellikle de bizim şu Petersburg'da, yeni tanışmış ama birbirlerine saygı duyan, örneğin bizim gibi aklı başında iki adam, bir araya geldikleri zaman konuşacak bir şey bulamazlar ve koca bir yarım saat birbirlerinden sıkılarak buz gibi öylece dururlar. Oysa herkesin, örneğin kadınların, konuşacak konuları vardır. Yine, örneğin sosyeteden insanlar her zaman konuşacak bir şeyler bulurlar. Bizim gibi orta hallilere, yani düşünen, aydın kişilere gelince, nedense hep utanırız. Bir türlü konuşamayız. Oysa de rigör. 43. Peki bu niçin böyle? Ortak ilgi alanlarımız mı yok? Yoksa birbirimizi aldatamayacak kadar dürüst müyüz? Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Kasketinizi bıraksanıza. Hemen kalkıp gidecek gibi bir haliniz var. Bakarken bile rahatsız oluyor insan. Oysa ben sizinle olmaktan çok sevinçliyim. Raskolnikov şapkasını masanın üzerine koydu. Yine öyle kaşları çatık, suskun, ciddi. Porfiri Petroviç'in gevezeliklerini dinliyordu. Amacı ne bu adamın? Yoksa dikkatimi gevezeliklerinin üzerine mi çekmek istiyor? Tırnak işareti. Porfiri Petroviç ara vermeden sürdürüyordu sözlerini. Size kahve sunamayacağım. Çünkü yeri değil. Ama insan hoşça zaman geçirmek için bir dostuna bir 5 dakikasını da veremezse. Olur mu? Ama memurluk böyledir işte. Bilirsiniz. Sonra, bu ileri geri dolaşmalarım da kızdırmasın lütfen sizi. Beni bağışlayın azizim. Sizi gücendirmekten korkuyorum. Ama bu dolaşmalar benim için bir zorunluluk. Sürekli oturduğum için, 5 dakikalık böyle bir gezinti bana büyük zevk veriyor. Hemoroidim var da, jimnastikle geçirmek istiyorum hep. Anlattıklarına göre devlet müşavirleri, eylemli devlet müşavirleri ve hatta gizli müşavirler büyük bir keyifle ip atlıyorlarmış dairelerinde. Yüzyılımızda bu bile nasıl bir bilim halini almış. Görüyor musunuz? Bu işler böyledir işte. Buradaki zorunluluklarımıza, bütün o sorgulara ve öteki formalitelere gelince, demin siz de böyle bir sorgu sözü etmiştiniz. Bilir misiniz? Azizim Rodion Romanovich, bu sorgular sorguya çekilenden çok, sorguya çekenin aklını karıştırır. Demin siz de son derece yerinde olarak ve zekice bu konuya işaret buyurmuştunuz. Raskolnikov bu konuda hiç de bir şey söylememişti. Evet, aklınız karışır. İnanın aklınız karmakarışık olur. Trompet sesi gibi sanki. Hep aynı şey. Hep aynı şey. Bakalım, şimdi reform yapıyoruz. Hiç değilse adlarımız değişecek. Ha ha ha. Bizim kullandığımız yöntemlere gelince, sizin o çok zekice deyiminizi kullanıyorum doğrusu bu konuda size katılırım.
Ama sorarım size, müzikler de içinde olmak üzere. Hangi sanık bilmez bu yöntemi? Yani söze, yine sizin deyiminizle, dolambaçlı yollardan girildiğini, sonra birden en amansız, en tehlikeli sorularla kendisinin serseme çevrileceğini hangi sanık bilmez? Ha ha ha. Yine sizin deyiminizi kullandım. Ha ha ha. Buradaki makam odamdan söz edişimin gerçekten sizi şaşırtmak için mi olduğunu sandınız? Ha ha. Çok şakacısınız. Hiç öyle şey yapar mıyım? Laf lafı açıyor. Düşünce düşünceyi kovalıyor. Bir de aklıma geldi. Demin usulden söz etmiştiniz siz. Hani, usulüne uygun sorgulamadan, nedir ki usul dediğiniz? Pek çok durum için usul saçmalıktan başka bir şey değildir. İnsan bazen usul dışı, dostça, konuşur ve bu çok daha yararlı olur. Bu böyle diye, usul kaybolmaz. Hiç merak etmeyin. Hem işin özüne bakacak olursak, nedir ki şu usul dediğimiz şey? Bir sorgu yargıcının eli kolu usulle bağlanmamalıdır. Sorgu yargıcının yaptığı iş bir tür sanattır. Özgür bir sanat ya da bunun gibi bir şey. Ha ha ha. Porfiri Petroviç bir an soluk almak için durdu. Öylesine aralıksız konuşuyordu ki, bazen anlamsız bir takım şeyler, bazen gizemli birkaç cümle söylüyor. Durmadan konuşuyordu. Odadaki dolaşmaları neredeyse koşturmaya dönüşmüştü. Tombul, yağlı bacakları hızla hareket ediyordu. Gözleri hep yerdeydi. Sağ kolunu arkasına atmış, sol koluyla aralıksız bir takım hareketler yapıyordu. Kolunun hareketleriyle sözleri arasında şaşırtıcı bir uyumsuzluk vardı. Raskolnikov birden, odada dolaşırken 2 kez kapının orada duraklar gibi olduğunu ve içeriye kulak kabarttığını fark etti. Yoksa beklediği bir şey mi var? Tırnak işareti. Siz gerçekten de haklısınız. Yeniden söze başlamıştı Porfiri Petroviç. Neşeli, saf, temiz bakışlarla bakıyordu Raskolnikov'a. Raskolnikov bir an bu bakışlardan dehşetle irkildi. Ama hemen kendini toparladı. Evet, şu bizim hukuk usulleriyle alay etmekte çok haklısınız. Ha ha ha. Psikolojik derinlikleri büyük usullerimiz. Hepsi değil. Ama bazıları gerçekten çok gülünçtür. Dahası tam bir katılıkla izlendikleri zaman büsbütün yararsızdırlar. Evet, yine usulden söz edeceğim. Diyelim, bana verilmiş bir iş var ve ben filan ya da falan adamın suçlu olduğunu biliyorum ya da daha doğrusu suçlu olduğundan kuşkulanıyorum. Siz hukuk öğrenimi yapıyorsunuz değil mi Rodion Romanoviç? Yapıyordum. Öyleyse size ileride işinize yarayabilecek bir örnek vereyim. Sakın size ders vermek cesaretinde bulunduğumu düşünmeyin. Suçlar üzerine makaleler yayımlamış biri için böyle bir şeye cesaret edemem. Size gerçek bir olaydan örnek verme cesaretinde bulunacağım. Diyelim falanca ya da filanca kişi bana göre katildir. Elimde kanıtlar bile olsa, bu adamı zamanından önce rahatsız etmenin bir anlamı var mı? Öte yandan bir başkasını hemen yakalatmak zorundayımdır. Ama falanca kişi bambaşka bir yaratılıştadır. Öyleyse ben de bırakırım. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşsın kentte. Ha ha ha. Hayır. Görüyorum ki, tam anlamadınız beni. Öyleyse size biraz daha açayım konuyu. Eğer ben bu adamı zamanından önce yakalar ve içeri atarsam, bununla ona manevi bir destek sağlamış olurum. Ha ha ha. Bakın, gülüyorsunuz. Oysa Raskolnikov gülmediği gibi, dudaklarını sıkmış, alev alev yanan gözlerini Porfiri Petroviç'e dikmişti. Ama bir başkasına, başka türlü yaklaşırım. Çünkü insanlar bin bir türlüdür ve her biri için özel bir uygulama geliştirmek gerekir. Şimdi siz bana, peki delilleriniz, diyeceksiniz. Evet, varsayalım ki,
Elimizde delil de var. Ama azizim, delil denilen şey, çoğunlukla çift ağızlı usturaya benzer. Bense yalnızca bir sorgu yargıcıyım. Yani zayıf bir insanım. Soruşturmanın sonucunu matematik bir kesinlikle görmek isterim. Bulacağım deliller, 2 kere 2 4 eder gibi kesin olmalı. Apaçık ve tartışılmaz şeyler olmalı. Diyelim ki, onu zamanından önce yakalayıp içeri attım. Katilin o olduğuna kesinlikle inanıyor olmama karşın, böyle bir davranışla onun kendi kendini ele vermesini önlemiş olmaz mıyım? Neden mi? Çünkü yakalayıp içeri atmakla onu belirli bir durum içine sokmuş olurum. Yani ona manevi bir belirlilik sağlamış olurum. Böylece rahatlar ve benden uzaklaşarak kendi kabuğuna çekilir. Sonunda da bir tutuklu olduğunu anlar. Anlattıklarına göre, Sivastopol'de Alman çatışmalarından hemen sonra, bazı akıllı kişiler, düşmanın açıktan saldırıya geçeceğinden ve kentin çabucak düşeceğinden korkuyorlarmış. 44. Oysa düşmanın usulüne uygun bir kuşatma yolunu seçtiğini ve ilk sıra kuşatma hendeklerini kazmaya başladığını görünce sevinmişler. Kentin usulünce bir kuşatmayla alınması demek, bu işin 1-2 ay daha uzaması demekmiş çünkü. Yine gülüyorsunuz. Yine inanmıyorsunuz bana. Aslında siz de haklısınız. Evet, haklısınız. Bunlar özel bir takım olaylar. Size katılıyorum. Ama burada, aziz Rodion Romanovich, canım kardeşim, bir noktayı gözden uzak tutmamak gerekir. Bütün hukuk usullerinin, hukuki kuralların, şu kitaplarda yazıldığı biçimde kendilerinden kaynaklandığı genel olaylar zaten yoktur. Çünkü her olay, hiç değilse her cinayet, işlenir işlenmez tümüyle özel bir olay halini alır. Hatta bazen kendinden öncekilere hiç benzemeyen, çok özel olaylar halini alırlar. Bu arada çok komik olaylar da olur. Diyelim, ben adamı tutuklamıyor ve serbest bırakıyorum. Kendisini hiç rahatsız etmiyorum. Ama bir koşulla, adam gece gündüz, her saat, her dakika kendisini izlediğimi, her şeyi bildiğimi bilecek ya da bundan kuşkulanacak. Böylesine bir kuşku ve korku altında yaşamaya dayanamayacağına yemin ederim. Eninde sonunda kendiliğinden gelecek ve hatta bana 2 kere 2 4 eder gibi matematik kesinlikle deliller sağlayacak bir takım davranışlarda bulunacaktır. Güzel olan da bu değil mi? Kara cahil bir müjiğinde, çağdaş, aydın, hatta kimi alanlarda başarılar kazanmış bir insanın da başına gelebilir bu. Çünkü bir tane kardeşim benim. İnsanların hangi alanlarda başarılı olduklarını bilmek çok önemli bir şeydir. Hele sinirler. Siz sinirleri tümden unutmuşa benziyorsunuz. Bu sıralar sinirler pek zayıf. Sinirler çok yıpranmış durumda. Hele öfke. Nasıl öfkelidir suçlular. Biliyor musunuz? Bazen bütün bu işlerin kaynağı bunlardır. Benim adamım elini kolunu sallaya sallaya kentte dolaşıyorsa, ben bundan ne diye rahatsız olayım? Varsın dolaşsın. Ben nasıl olsa, onun benim bir kurbancığım olduğunu, benden bir yere kaçamayacağını biliyorum ya. Nereye kaçabilir ki zaten? Ha. Yurt dışına mı? Bir Polonyalı kaçabilir. Ama o asla. Kaldı ki, kendisini her an izliyorum. Her türlü önlemi almış durumdayım. Rusya'nın içerilerine mi kaçar diyorsunuz? Ama orada da müjiklerimiz var. Şu gerçek Ruslar. Hem günümüz aydını, Rusya içlerindeki müjikler gibi yabancılar arasında yaşamaktansa, hapiste yatmayı ye tutar. Ha. Neyse, bunların hepsi saçma ve konumuz dışında kalan şeyler. Hem, kaçmak ne demek? Biçimsel bir şey değil midir kaçmak? Önemli olan, onun yalnızca gidecek yeri olmadığı için kaçmayışı değil.
Psikolojik bakımdan kaçamayacağıdır. Ha ha ha. Ne güzel dile getirdim ama. Öyle değil mi? Kaçacak yeri olsa bile. Doğa yasası gereği benden kaçamaz o. Yanan mumların çevresindeki pervaneleri görmüşsünüzdür. İşte o da, tıpkı pervaneler gibi çevremde dönüp duracak. Sonunda bir gün özgürlük kendisi için tatlı bir şey olmaktan çıkacak. Şaşıracak, sersemleyecek, ağa düşmüş balık gibi ölümcül korkular duyacaktır. Üstüne üstlük, matematik kesinlikteki şu 2 kere ikilik delilleri de kendisi hazırlayacaktır bana. Yeter ki, kendisine uzunca bir süre vermiş olayım. Dairelerini daralta daralta çevremde dönüp duracak. Sonunda da hop ağzıma düşecek. Tabii ben de kendisini yutuvereceğim. Ah bu öyle hoş bir şeydir ki. Ha ha ha. İnanmıyor musunuz? Raskolnikov karşılık vermedi. Yüzü bembeyazdı. Aynı gergin bakışlarla Porfiri'ye bakıyordu. Ders. Doğrusu harikaydı, diye düşündü soğuk soğuk ürpererek. Bu artık, dünkü gibi fareyle oynayan kedi de değil. Bana saçma sapan bir güç gösterisinde bulunduğunu da sanmıyorum. Böyle bir şey yapmayacak kadar zeki bir adam çünkü. Başka bir amacı var. Ama ne? Yok. Kardeş. Bütün bunlar saçma. Kurnazlık ediyor. Beni korkutmak istiyorsun. Elinde bir tek delil yok. Dün gördüğüm adam da yok. Yalnızca beni şaşırtmak istiyorsun. Beni sinirlendirmek ve bundan yararlanmak için yalan üstüne yalan kıvırıyorsun. Sökmez bunlar. Sökmez. Evet. Belki bir hazırlığın var. Ama yalan söylüyorsun. Sökmez bana bunlar. Hem hazırlığın ne olduğunu da göreceğiz. Tırnak işareti. Korkunç ve belirsiz bir felakete hazırlanarak bütün gücüyle kendini toparladı. Bazen, birden üzerine atılıp Porfiri'yi boğmak isteği duyuyordu. Buraya gelirken de böylesi duygulara kapılabileceğini düşünmüş ve korkmuştu. Dudaklarının kuruduğunu, yüreğinin hızla çarptığını duydu. Ama susmak ve zamanı gelmeden konuşmamak kararındaydı. İçinde bulunduğu durum karşısında izlenecek en iyi yolun bu olduğunu anlıyordu. Çünkü böylece kendisi ağzından bir şey kaçırmadığı gibi, susuşuyla düşmanını sinirlendirecek. Böylece de belki onun ağzından bir şeyler kaçırmasını sağlayacaktı. Hiç değilse o böyle olacağını umuyordu. Gittikçe neşesi artan, sevincinden kesik kesik kahkahalar atan Porfiri, odanın içinde yeniden tur atmaya başlayarak, "Hayır," dedi, "görüyorum ki bana inanmıyor. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Aslında haklısınız. Tanrı öyle bir yüz, öyle bir vücut vermiş ki bana. Başkalarında yalnızca gülünç bir takım düşünceler uyandırıyorum. Buffon, 45. Gibi bir şeyim sizin anlayacağınız. Benim gibi yaşlı bir adamın kusuruna bakmayın. Azizim Rodion Romanovich. Ama size bir kez daha tekrarlıyorum. Daha gençsiniz. Daha ilk gençliğinizi yaşıyorsunuz. Bu bakımdan da bütün gençler gibi insan aklına her şeyden çok değer veriyorsunuz. Zekanın kıvrak inceliği, aklın soyut, yaşamdan uzak verileri gözlerinizi kamaştırıyor. Askerlik konularından söz etmek ne derece yetkim içindedir bilmem ama, bu durum tıpkısına eski Avusturya Hofkriegsrath'ına benziyor. Kağıt üzerinde Napolyon'u yenmiş, tutsak etmişlerdi. Ama onlar çalışma odalarında bu ince, birbirinden zekice hesaplarla uğraşırlarken, komutanları General Mack ordusuyla birlikte Napolyon'a teslim oluyordu. Ha ha ha, görüyorum, azizim Rodion Romanovich, sivil bir adam olmasına karşın, boyuna savaş tarihinden örnekler vermeme gülüyorsunuz. Ne yaparsınız? Bu da benim zayıflığım işte. Askerliği severim. Askeri bültenleri okumaya bayılırım. Mesleğimi çok
Ama çok yanlış seçmişim. Asker olmalıymışım ben. Evet. Belki bir Napolyon olamazdım. Ama herhalde bir binbaşı olurdum. Ha ha ha. Neyse. Şimdi de size, aziz dostum, bu özel olaya ilişkin bütün gerçeği ayrıntılarıyla açıklayayım. Gerçeklik ve doğa, muhterem efendim benim, çok önemli şeylerdir. O kadar ki, bazen en ince hesapları bile altüst ederler. Siz bu ihtiyarın sözlerini kulak ardı etmeyin Rodion Romanovich. Ancak 35'inde bulunmasına rağmen Porfiri Petrovich bunları söylerken sanki gerçekten de yaşlanıvermişti. Sesi bile değişmiş. Kamburu çıkmış. İki büklüm olmuştu. Çok ciddi konuşuyorum. Sonra ben açık yürekli bir insanım. Ne dersiniz? Sizce de öyle miyim? Sanırım açık yürekliyim. Baksanıza, hiçbir karşılık beklemeden size neler anlatıyorum. Ha ha ha. Neyse, devam edelim. Bence zeka olağanüstü bir şeydir. Doğanın süsü, hayatın avuntusudur. Bu arada, hep olduğu gibi, kendini hayallerine kaptırmış zavallı bir sorgu yargıcına, şaşırtıcı hünerleriyle içinden çıkamayacağı bir takım hokkabazlıklar da yapabilir. Çünkü önünde sonunda sorgu yargıcı da bir insandır. Ama işte bu noktada doğa sorgu yargıcına el uzatıverir. Bu arada, dün sizin çok zekice ve kurnazca belirttiğiniz gibi, önünüze çıkan bütün engelleri aşmakta olan kendi zekasına vurgun gençlik ise bunu aklına bile getirmez. Diyelim şu bizim özel alaydaki sanık. Incognito, yalan söylemektedir. Hem de kusursuz. Mükemmel bir yalan. Kendisini zafer kazanmış saymakta. Zekasının meyvelerini toplamaya hazırlanmaktadır. Değil mi? Ne gezer? En olmayacak yerde. Bu işin en fazla skandal sayılacağı yerde pat diye düşer bayılır. Evet. Hastalıktan, sık sık görüldüğü gibi odaların boğucu havasından olabilir bayılması ama, olsun, bir kurt düşer karşı tarafın içine. Evet, benzersiz bir biçimde yalan söyleyebilmektedir. Ama doğasının kendisine neler edebileceğini hiç bilememiştir. İşin can alıcı noktası buradadır işte. Bir başka kez, zekasının kıvraklığına kapılıp, kendisinden kuşkulanan adamla alay etmeye kalkışır. Oynadığı rol gereğiymiş gibi, bile bile yapıyormuş gibi, yüzü sapsarı kesilir. Ama bu kadarı biraz fazla doğal kaçar. Gerçeğe fazla uygundur yüzünün renginin gitmesi. Alın size mide bulandırıcı ikinci bir şey daha. Evet. Gerçi bu birinci karşılaşmada onu aldatmıştır. Ama bütün gece düşünür durur. Acaba ufacık da olsa yanlış bir şey yaptım mı diye. Bu her adımda böyledir. Dahası da var. Kendiliğinden öne çıkar. Gerekli gereksiz. Her şeye burnunu sokmaya başlar. Konuşmak bir yana, tam tersine susulması gereken yerlerde gevezelik etmeye, kinayeli kinayeli konuşmaya başlar. Ha ha ha. Bu en zeki insanların, psikologların, edebiyatçıların başına da gelebilen bir durumdur. İnsanın doğası, insanın aynasıdır. Hem de ne ayna. Geç karşısına. Kendini hayran hayran seyret. Rodion Romanovich. Ama siz niçin böyle sapsarı kesildiniz? Yoksa odanın havası mı boğucu? Pencereyi açayım mı? Raskolnikov birden bir kahkaha atarak. Yo, rica ederim rahatsız olmayın, dedi, rica ederim. Porfiri onun tam karşısında duruyor. Bekliyordu. Birden o da bir kahkaha attı. Raskolnikov kanepeden kalktı. Tümüyle sinirden olan kahkahasını birden kesti ve ayakta güçlükle duruyor olmasına karşın, yüksek sesle ve tane tane, "Porfiri Petrovich," dedi. "Koca karıyla kız kardeşi Lizaveta'nın ölümlerinden açıkça beni suçladığınızı görüyorum. Kendi payıma bütün bunlardan artık fazlasıyla bıktığımı açıklıyorum size.
Hakkımda yasal bir kovuşturma yapma yetkisine sahipseniz yapın. Tutuklama hakkına sahipseniz tutuklayın. Ama gözümün içine baka baka alay etmenize, bana acı çektirmenize izin veremem. Birden dudakları titredi. Gözleri delice bir ışıkla tutuştu. O ana kadar tuttuğu sesi çınlamaya başladı. Olanca gücüyle masaya bir yumruk indirerek, "İzin veremem," diye bağırdı. "Anlıyor musunuz? Porfiri Petroviç. İzin veremem." Porfiri Petroviç büyük bir korku içinde. "Aman Tanrım, yine ne oluyor?" diye bağırdı. "Rodion Romanoviç, anam babam, neyiniz var? Neyiniz var kardeşim? İzin veremem," diye bağırdı Raskolnikov bir kez daha. Porfiri Petroviç yüzünü Raskolnikov'un yüzüne yaklaştırarak korku içinde, "Daha yavaş, iki gözüm," dedi. "Şimdi duyup gelecekler. O zaman onlara ne deriz? Düşünsenize. Raskolnikov bir makine gibi. İzin veremem, izin veremem," diye tekrarladı. Ama bu kez onun da sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Porfiri çabucak koşup pencereyi açtı. "Hele biraz temiz hava alın. Sonra bir yudum da su içmeniz gerek. Yine bir nöbet geçiriyorsunuz." Tam su söylemek için kapıya atılmıştı ki, köşede su dolu bir sürahi gördü. Sürahiyi kapıp Raskolnikov'un yanına koştu. "İçin iki gözüm," diye fısıldadı. "Belki iyi gelir." Porfiri'nin korkusu ve ilgisi o kadar doğaldı ki, Raskolnikov sustu ve dik dik ona bakmaya başladı. Suyu da içmemişti. "Rodion Romanoviç, iki gözüm, böyle devam ederseniz, inanın bana, aklınızı oynatırsınız. İçsenize, bir yudumcuk hiç değilse." Bardağı zorla Raskolnikov'un eline tutuşturmaya çalıştı. Raskolnikov bir makine davranışıyla bardağı aldı. Dudaklarına götürdü. Ama birden kendine geldi. Bardağı tiksintiyle masanın üzerine bıraktı. Porfiri Petroviç dostça bir üzüntüyle, "Ama hala şaşkın, bir nöbetçik geçirdiniz," dedi. Konuşması yine tavuk gıdaklaması gibiydi. "Eski hastalığınız depreşecek böyle giderseniz. Aman Tanrım, kendinizi hiç korumuyorsunuz. Dün de Dmitri Prokofiev gelmişti bana. Evet, kabul ediyorum. Çok kötü, alaycı bir huyum var. Ama herkes de bundan ne sonuçlar çıkarıyor. Aman Tanrım, dün, sizden sonra geldi. Oturup yemek yedik. O anlattı. Ben yalnızca ellerimi açtım. Düşündüm ki, ah Tanrım, yoksa siz mi göndermiştiniz onu? Otursanıza iki gözüm. Oturun Allah aşkına." "Hayır, ben göndermedim," dedi Raskolnikov sert bir sesle. "Ama size gittiğini ve niçin gittiğini biliyordum." "Biliyor muydunuz?" "Biliyordum ama ne olmuş biliyorsam." "Ne mi olmuş Rodion Romanoviç? İki gözüm, ben sizin yalnızca bir takım kahramanlıklarınızı değil, sizinle ilgili her şeyi biliyorum. Akşam vakti, ortalık karardıktan sonra nasıl daire kiralamaya gittiğinizi, kapının çıngırağını nasıl çaldığınızı, yerdeki kanları sorarak kapıcıyla oradaki işçileri nasıl şaşırttığınızı, o sırada içinde bulunduğunuz ruh halini de çok iyi anlıyorum. Ama yemin ederim, böyle giderseniz, aklınızı kaçıracaksınız. Önce talihinizden, sonra karakoldakilerden gördüğünüz aşağılamalar içinizde soylu bir öfke dalgasının kabarıp taşmasına yol açtı. Bu nedenle herkese bildiği her şeyi hemen söyletebilmek için oraya buraya koşturup duruyorsunuz. Çünkü bütün bu aptalca şeylerden, bu kuşkulardan bıkıp usandınız artık. Öyle değil mi? Doğru kestirmiş miyim içinde bulunduğunuz ruh halini? Ama böyle yapmakla yalnız kendinizin değil, benim zavallı Razumihi'nin de başını döndürüyorsunuz. Çünkü siz de bilirsiniz ki, böylesi işler için o çok iyi bir çocuktur. Siz hasta bir insansınız.
O ise erdemli bir insan. Onun erdemliliği, sizin bu hastalığınızın kolayca ona da bulaşmasına neden olabilir. Hele biraz yatışın. İki gözüm. Size bunların hepsini anlatacağım. Otursanıza iki gözüm. Allah aşkına oturun. Oturun ve dinlenin lütfen. Yüzünüzde renk diye bir şey kalmamış. Otursanıza. Raskolnikov oturdu. Bütün vücudunu bir ateş basmıştı. Korku içinde olan ve kendisine dostça bir yakınlık gösteren Porfiri Petroviç'i derin bir şaşkınlık ve gerilim içinde dinliyordu. Ona inanmak için tuhaf bir eğilim duymasına karşın, söylediği bir tek söze bile inanmıyordu. Porfiri'nin koca karının dairesiyle ilgili sözleri kendisini müthiş şaşırtmıştı. Nasıl bilebilir bu daire işini, diye düşündü içinden. Üstelik bunu bildiğini bana da söylüyor. Tırnak işareti. Adalet hizmetinde çalıştığım yıllar içinde. Buna benzer. Yine hastalıklı, psikolojik bir olaya daha tanık olmuştum. Diye yeniden söze başladı Porfiri Petroviç. Çabuk çabuk konuşuyordu. Adamın birisi yine böyle kendisine cinayet iftirasında bulunmuştu. Hem de nasıl bir iftira. Koca bir hayali olay yaratmış. Kanıtlar ileri sürmüş. Nedenler sıralamış. Böylece de herkesin aklını karıştırmıştı. İyi ama, neden? Bütünüyle kasıtsız olarak. Bir cinayete bir parça da o neden olmuştu. Ama yalnızca, bir parça ve bir cinayete neden olduğunu öğrenir öğrenmez de kendini büyük bir üzüntüye kaptırdı. Hayaller görmeye başladı ve oynattı. Kendini, katilin kendisi olduğuna inandırdı. Bereket versin Yargıtay kararı bozdu. Adamcağız beraat etti ve gözetim altına alındı. Aferin şu Yargıtay'a doğrusu. Ah, ah, hiç olur mu iki gözüm? İnsan böyle gece vakitleri gidip kapı çıngırakları çalar. Kapıcılara bir takım kanları ne yaptıklarını sorarsa, sinirleri ne hale gelir? Sayıklamaz da ne yapar böyle bir insan? Bu psikolojiyi ben meslek hayatımızın bana kazandırdığı deneylerle öğrendim. Bazen kendini pencereden ya da çan kulesinden atmaya kalkanlara rastlanır. Böylesine baştan çıkarıcı bir duygu içine girerler bazen. Sizin şu kapının çıngırağını çalmanız da bunun gibi bir şey. Hastalık. Rodion Romanoviç. Hastalık. Hastalığınızı biraz fazla küçümsemeye başladınız. İyi bir doktora görünmenizi salık veririm size. Şu sizin şişko da kim oluyor? Sayıklama var sizde. Bütün bunları da sayıklama halindeyken yapıyorsunuz. Bir anda Raskolnikov'un çevresindeki her şey dönmeye başladı. Şu anda da yalan söylüyor olabilir mi? Diye geçirdi kafasından. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ama daha önce böyle bir düşünceye kapılmasının kendisini nasıl deliye döndüreceğini hissettiği için hemen kovdu bu düşünceyi kafasından. Porfiri Petroviç'in kendisine nasıl bir tuzak kurduğunu anlayabilmek için bütün zekasını toplamaya çalışarak, hayır, diye bağırdı, sayıklama halinde değildim ben o zaman. Tümüyle aklım başımdaydı. Duyuyor musunuz? Aklım başımdaydı, diyorum. Duyuyor ve anlıyorum. Siz dün de sayıklamadığınızı söylemiş. Hatta bu konuda ayak diremiştiniz. Söyleyebileceğiniz her şeyi anlıyorum. Dinleyin beni. Rodion Romanoviç. Benim erdemli dostum. Şu duruma bir göz atalım. Siz gerçekten suçlu olsaydınız ya da şu lanet olası işe şu ya da bu biçimde karışmış bulunsaydınız. Rica ederim. Bütün o yaptığınızda diretir miydiniz? Evet. Büyük bir inatla bu konuda böylesine diretir miydiniz? Söyleyin rica ederim. Hiç böyle şey olur mu? Bana kalırsa, tam tersine bir davranış içinde olmanız gerekirdi. Eğer kendinizden bir parça kuşkulanıyor olsaydınız, bütün o yaptıklarınızı aklınız başınızda olarak değil,
Sayıklama halinde yaptığınızda diretmeniz gerekirdi. Öyle değil mi? Sinsiz. Şeytani bir şeyler vardı bu soruda. Raskolnikov, üzerine doğru iyice eğilen Porfiri'den uzaklaşmak için, kanepenin arkalığına doğru geriledi. Konuşmuyor. Anlamayan gözlerle dimdik Porfiri'ye bakıyordu. Ya da alalım şu Razumih'in olayını. Kendiliğinden mi geldi dün Razumih'in bana? Yoksa sizin kışkırtmanızla mı? Burada sizin yapacağınız şey, Razumih'in bana kendiliğinden geldiğini söylemek. Ama sizin kışkırttığınızı gizlemektir. Değil mi? Ama siz bunu gizlemiyorsunuz. Bana gelmesi için Razumih'ini kışkırttığınızda ayak diretiyorsunuz. Oysa Raskolnikov hiç de ayak dirememişti bu konuda. Sırtı soğuk soğuk ürperdi. Söylediklerinizin hepsi yalan, dedi cılız bir sesle. Dudakları hastalıklı bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Bana yine bütün oyunlarımı bildiğinizi, vereceğim cevapları önceden bildiğinizi göstermek istiyorsunuz. Söylediği sözlerin söylenmesi gerekli sözler olup olmadığından kuşkuluydu. Sözlerini bütünüyle kontrol edemediğini hissediyordu. Korkutmak istiyorsunuz beni ya da düpedüz alay ediyorsunuz benimle. Bunları söylerken Porfiri'nin yüzüne dimdik bakmaya devam ediyordu. Birden gözleri sınırsız bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. "Yalan söylüyorsunuz," diye bağırdı. "Siz de çok iyi bilirsiniz ki bir suçlunun yapacağı en iyi hile, gizlenmeseler de olabilecek şeyleri, olanaklar ölçüsünde gizlememeye çalışmaktır. Size inanmıyorum. Nasıl da dönüp duruyorsunuz düşüncelerinizden," diye kikirdedi Porfiri. "Vallahi sizinle başa çıkılmaz. Bir saplantı yer etmiş kafanıza. Şimdi siz bana inanmıyorsunuz, değil mi? Ama ben diyorum ki, hiç değilse 1/4'ine inanıyorsunuz söylediklerimin. Ve size öyle bir şey göstereceğim ki, ne diyorsam hepsine inanacaksınız. Çünkü sizi gerçekten seviyor ve iyiliğinizi istiyorum." Raskolnikov'un dudakları titredi. Porfiri Petroviç, Raskolnikov'un kolunun dirseğinin biraz üstünden hafifçe ve dostça bir tavırla tutarak, "Evet, iyiliğinizi istiyorum," dedi ve "size kesinlikle şunu söyleyeyim ki, hastalığınıza dikkat etmelisiniz. Kaldı ki, şimdi artık aileniz de burada. Onları düşünmeniz, kendilerine sevecen davranmanız gerek. Oysa siz onları korkutup duruyorsunuz. Size ne bundan? Hem siz bunu nereden biliyorsunuz? Ve neden ilgileniyorsunuz bu işle? Belki de beni izliyorsunuz ve bu sözlerinizle de bana bunu anlatmak istiyorsunuz. İki gözüm. Bunların hepsini sizden öğrendim. Bana da, başkalarına da heyecanlarınız sırasında pek çok şey söylediğinizi unutuyorsunuz. Razumih'inden, Dmitri Prokofiç'ten de dün epey ilginç ayrıntılar öğrendim. Hayır, sözümü kestiniz. Size şunu söylemek isterim ki, çok zeki olmanıza rağmen, kuruntularınız yüzünden bütün sağduyunuzu kaybettiniz. Örneğin, yine şu kapının zilini çalışınıza dönelim. Böyle değerli bir şeyi, böyle bir gerçeği, hem de ne gerçek. Üstelik de bir sorgu yargıcı olmama rağmen, size kendi ağzımla söyledim. Siz bundan hiçbir şey anlamıyor musunuz? Sizden bir parçacık olsun kuşkulanıyor olsaydım, böyle mi davranırdım? Tam tersine, kuşkularınızı dağıtmam, bu gerçeği bildiğimi sizden gizlemem gerekmez miydi? Böylece sizi tam ters yöne sürükleyip sonra, evet, söyleyin bakalım, gecenin 10'unda, hatta neredeyse 11'inde, cinayetin işlendiği evde ne işiniz vardı? Kapının çıngırağını ne diye çalıp durdunuz? Kanı ne yaptıklarını niçin sordunuz? Kapıcıları neden şaşırttınız ve neden karakola götürmeye kalkıştınız? Gibi sorularla, sizin deyiminizle söyleyeyim,
Sizi serseme çevirirdim. Sizden bir damlacık kuş kullanıyor olsaydım. İşte böyle davranmam gerekirdi. Usulüne uygun bir biçimde sizi sorguya çekmem. Evinizde arama yapmam. Hatta sizi tutuklamam gerekirdi. Demek oluyor ki, sizden kuş kullanmıyorum. Yoksa başka türlü davranırdım. Oysa siz, tekrarlıyorum, sağduyunuzu yitirdiğiniz için, hiçbir şey görmüyorsunuz. Raskolnikov'un bütün vücudu titredi. Öyle ki Porfiri Petroviç bile açıkça fark etti bunu. Bütün söyledikleriniz yalan, diye bağırdı. Amacınızın ne olduğunu bilmiyorum ama söylediklerinizin hepsi yalan. Az önce bütün bunları bambaşka bir anlamda söylüyordunuz. Yanılıyor olmam olanaksız. Siz, yalan söylüyorsunuz. Ben mi yalan söylüyorum? Dedi Porfiri. Sinirlenmiş gibiydi. Ama eski neşesini ve alaycılığını koruyordu. Raskolnikov'un kendisiyle ilgili düşüncelerine de hiç aldırış etmiyor gibiydi. Ben mi yalan söylüyorum? Bir sorgu yargıcı olmama rağmen az önce size neler söyledim? Kendinizi savunabileceğiniz yanları, bütün psikolojik gerekçeleri size çıtlatan ben değil miyim? Sözüm ona hastalık, sayıklama, hakarete uğramıştım, melankoli, polisler ve benzeri. Bütün bunları söyleyen ben değil miyim? Ha, ha ha ha. Gerçi bütün bunlar, yeri gelmişken söyleyivereyim, bütün bu psikolojik savunma yolları, bu bahaneler, hileler, tümüyle temelsiz şeylerdir. Üstelik de iki yanlıdır bunlar. Sözüm ona hastalık, sayıklama, hayal, rüya, hatırlamıyorum. Peki ama, iki gözüm, bu hastalıklarda, bu sayıklamalarda, neden hep böyle bir takım hayaller? Özellikle böyle bir takım rüyalar görülüyor da başkası görülmüyor. Görülebilecek başka hayaller de vardır herhalde. Öyle değil mi? Ha ha ha. Raskolnikov gururla ve aşağılayarak bakıyordu ona. Kısacası, diye bağırdı. Porfiri'yi hafifçe itip ayağa kalkarken, kısacası bilmek istediğim bir tek şey var. Beni kuşkularınızdan kesinlikle uzak tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz? Evet mi? Hayır mı? Söyleyin. Porfiri Petroviç. Hemen şimdi. Çabucak ve açıkça söyleyin bunu. Sizinle başa çıkılmaz azizim. Doğrusu çok zor adamsınız, dedi Porfiri. Heyecandan uzak, neşeli, kurnazdı. Daha sizi hiç kimse rahatsız etmeye başlamamışken, bunca çok şeyi öğrenip de ne yapacaksınız? Tıpkı bir çocuk gibisiniz. Şu ateşi avucuma koyun, diye tutturmuşsunuz. Niçin bu kadar tedirginsiniz? Neden kendinizi bize hatırlatıp duruyorsunuz? Neden? Ha, ha ha ha. Raskolnikov çileden çıkmışçasına, bir kez daha söylüyorum size, diye bağırdı, artık dayanamam buna. Porfiri onun sözünü keserek, neye dayanamazsınız, diye sordu. Belirsizliğe mi? Benimle alay etmeyin. İstemiyorum. Size istemiyorum diyorum. Dayanamıyorum ve istemiyorum. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Raskolnikov masaya yeniden bir yumruk indirdi. Yavaş olun biraz. Yavaş, diye fısıldadı Porfiri. Herkes duyacak. Sizi ciddi olarak uyarıyorum. Kendinizi koruyun. Şaka etmiyorum. Bu kez Porfiri'nin yüzünde deminki gibi iyi yürekli bir kadının korkmuş hali yoktu. Hatta tam tersine, bütün o gizemli, iki anlamlı konuşmaları bir yana bırakmış, sert, düpedüz emreden biri olup çıkmıştı. Ama bu durum yalnızca bir an sürdü. Raskolnikov şaşkına dönmüş, müthiş bir öfkeye kapılmıştı. Ama şaşılacak şey, dehşetli bir öfke içinde bulunmasına karşın, Porfiri'nin yavaş, konuşma buyruğuna ikinci kez boyun eğmişti. Porfiri'nin buyruğuna karşı çıkamayacağını büyük bir acı ve tiksinti ile anlıyordu Raskolnikov.
Ancak bu durum onu iyice çileden çıkarmıştı. Biraz önce olduğu gibi fısıltıyla, "Bana eziyet etmenize izin vermeyeceğim," dedi. "Beni tutuklayın. Üzerimi arayın. Tabii hepsini usulünce yapmak koşuluyla. Ama benimle oynamayın. Böyle bir şeye kalkışmayın." Porfiri, dudaklarında az önceki sinsi gülümseme, büyük bir zevkle seyrediyordu onu. "Usulden yana hiç kaygılanmayın," dedi. "Sizi buraya çağırmam tümüyle özel ve dostça ilişkiler çerçevesindedir. Sizin dostluğunuzu isteyen kim? Tüküreyim sizin dostluğunuza. Anlıyor musunuz? İşte şapkamı alıyor ve gidiyorum. Madem beni tutuklamak niyetindesiniz, bakalım şimdi ne diyeceksiniz?" Şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü. Raskolnikov'u az önce olduğu gibi dirseğinin biraz üstünden tutarak kapının orada durduran Porfiri. "Acaba küçük sürprizimi görmek istemez miydiniz?" diye kikirdedi. Görünüşünden gitgide neşelendiği ve şakacı bir hal aldığı anlaşılıyordu. Raskolnikov'u iyice çileden çıkarmıştı onun bu durumu. Birden durup korkuyla Porfiri'ye bakarak, "Ne sürprizi?" diye sordu. "Sürpriz de nereden çıktı?" Porfiri dipteki bölmede bulunan kapalı kapıyı göstererek, "İşte," dedi, "şurada, şu kapının arkasında oturuyor küçük sürprizim. Ha ha ha. Hatta kaçmasın diye kendisini kilitledim." "Ne demek bu? Nerede? Neymiş?" Raskolnikov kapıya gitti. Açmak istedi. Ama kapı kilitliydi. "Kilitlidir. İşte anahtarı." Gerçekten de Porfiri cebinden bir anahtar çıkarıp gösterdi. Kendini daha fazla tutamayan Raskolnikov, "Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun soytarı herif," diye uludu ve geri geri kapıya doğru çekilen, ama hiç de korkmuşa benzemeyen Porfiri'nin üzerine atıldı. Her şeyi anlıyorum. Kendimi ele vermem için yalan söyleyip beni kızdırıyorsun. Rodion Romanovich, iki gözüm. Bir insan kendini bundan daha çok ele veremez ki. Baksanıza, öfkeden neredeyse kendinizden geçtiniz. Bağırmayın, yoksa adam çağırırım. Yalan söylüyorsun. Bir şey olacağı yok. Çağır adamlarını. Hasta olduğumu biliyordun. Kendimi ele vermem için beni sinirlendirmek, öfkeden çılgına çevirmek istedin. Amacın buydu. Ama hayır. Sen hele elindeki delilleri göster bakalım. Her şeyi anlıyorum. Elinde delil yok değil mi? Zamyotov'un adi tahminlerinden, 5 para etmez kuşkularından başka bir şey yok elinde. Huyumu biliyordun. Beni çileden çıkarmak, sonra da papazlarla, bir takım kurullarla beni serseme çevirmek istiyordun. Onları bekliyorsun, değil mi? Ne bekliyorsun? Hani, neredeler? Çağırsana. Porfiri bir yandan kapıya kulak verirken, "Ne kurullarından söz ediyorsunuz siz iki gözüm?" dedi. "Adamın düşündüğü şeye bak. Hem, sizin deyiminizle söyleyeyim, usulüne uygun davranış bu mudur? Sizin bu işlerden hiç anladığınız yok. İki gözüm." Gerçekten de bu sırada Porfiri'nin kulak kabarttığı kapının ötesinden bir takım gürültüler duyuldu. "Geliyorlar işte," diye bağırdı Raskolnikov. "Adam gönderip çağırttın onları. Şimdi ne bekliyorsun? Onlara güveniyordun. Çağır hepsini buraya. Kurullarını, tanıklarını, kimi istiyorsan çağır. Hadi. Ben hazırım. Ama tam bu sırada, olayların normal akışı açısından son derece beklenmedik ve tuhaf bir şey oldu. Ne Raskolnikov'un, ne Porfiri Petrovich'in tahmin edebileceği bir sonuçtu bu.